Yeni bir canlı yayın açmak istedim çünkü bu Almanya'dan gelen, ailenin 3 ferdinin hayatını kaybetmesi ve bu olayın aydınlanamamış olması insanları çok üzüyor ve, bana da çok sayıda sizlerden mesaj geliyor, soru geliyor. Bilal abi, bu, 2 çocuk ve anneleri, o minnacık çocuklar, biri 3 yaşında, biri 6 yaşında ve anneleri 27 yaşında Çiğdem Hanım, ne yazık ki sebebi hala belirlenemeyen bir nedenden dolayı İstanbul'da, Fatih'te, bir otelde kalırken dışarı çıkıp Ortaköy'de yemek yedikten sonra, hayatlarını kaybetmişlerdi. Ancak yapılan otopside, gelen ön otopsi raporunda Cumhuriyet Savcılığı'nın açıkladığına göre, ölüm nedenleri gıda zehirlenmesi değil arkadaşlar ve dolayısıyla bütün oklar Fatih'te kaldıkları otele çevrildi. Acaba otelde mi bu aile, bir türlü bir şeyden dolayı zehirlendi ya da birileri onları, gizli bir şekilde, zehirledi mi? Ya odalarına bir gaz vererek ya içtikleri suya bir şey katarak ya otelde bir şofbenden, bir, gaz sızıntısı oldu, kimse fark etmedi. Bu ailenin etkilendi ve hayatlarını kaybettiler. Ailenin 3 ferdi, 2 tane o minik evlat ve anneleri, zavallı kadıncağız hayatlarını kaybetti. Babaları da 3 kere kalbi durdu, yoğun bakımda hastanede yaşatılmaya çalışıyor doktorlar tarafından. Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelmişti Böcek ailesi. Çocukları Kadir Muhammed 6 yaşında ve, Masal 3 yaşındaydı. Annesi Çiğdem Böcek 27 yaşında. Ne yazık ki hayatlarını kaybetti. Babaları Servet Böcek ise 36 yaşında hayata tutunmaya çalışıyor yoğun bakımda. Ortaköy günah keçisi ilan edildi. Orada yemek yemişlerdi. Ancak Ortaköy'deki, yedikleri yemeklerden dolayı zehirlenmedikleri ortaya çıktı arkadaşlar. Gıda zehirlenmesi değil. Bunu bizzat Cumhuriyet Başsavcısı, eee, Gayrettepe'deki Emniyet Müdürlüğü'ne yazdığı yazıda, bu ailenin, bu ölümlerin neden gerçekleştiğini cinayet şüphesiyle ve intihar şüphesiyle araştırın diye, emniyetten istemde bulundu. Yani gıda zehirlenmesi, bir kenara, kondu artık. O sebep olarak görülmüyor. Ayrıca bu otelde kalan Fatih ilçesinde, Böcek ailesinin Fatih ilçesinde konakladığı bu otelde kalan yabancı uyruklu 2 turist de zehirlenme şüphesiyle, hastaneye kaldırıldı. İtalyan ve Faslı turistler Mustafa Temar ve Reda Fakri mide bulantısı ve fenalaşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı arkadaşlar. Bu da yeni bir olay ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda turistlerin gün içinde dışarıda, yemek yedikleri, ve aynı yemeği yedikleri ancak oteldeyken yeme içme hizmeti olmamasına rağmen sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi. Acaba otelde mi zehirlendi? Hem o ölen 3 kişi hem bu 2 turist otelde mi zehirlendi? İlk bulgularda ölüme neden olabilecek net bir zehirlenme tespit edilmeyince adli tıpta bu ölen böcek ailesinden 2 yavrunun ve annelerinin, eee, ön otopsisinde gıdadan zehirlenme tespit edilmeyince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi ve ölümlerde bir dış müdahale olup olmadığı ihtimalini gündeme aldı savcılık. Bu çocuklar ve anneleri ve babaları, eee, cinayete mi kurban gittiler? Onları öldürmek isteyen mi var? Onları zehirlemek bir şekilde, gıda zehirlenmesi değil ama gazla mı ya da bir başka sularına bir şey katarak mı? Ya da otelde biz kapalı kutu, su veriyoruz müşterilerimize diyorlar ama bir damacanadan söz ediliyor. Damacanadaki su acaba mikroplu muydu, bakterili mi, yoğun bakteri mi vardı içinde de o diğer 2 turist de o damacanadan su içmiş. Bu aile de
Ondan mı zehirlendi acaba bu zehirlenen insanlar? Otelde bir şey var. Yoksa bu otel ölüm oteli mi? Otelde bir şey var arkadaşlar. Bu otelden mi kaynaklandı bu ölümler? Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön otopsi raporu çünkü çocukların iç organlarında zehirlenmeyi işaret eden kesin bir bulgu göstermiyor. Bu da dış müdahale şüphesini artırıyor arkadaşlar. Tamam, Ortaköy'den şüphelenildi. Oradaki restoranlardan, orada yemek yedikleri yerlerden şüphelenildi ve 7 kişi gözaltına alındı ama onların bir kabahati yok o zaman. Gıdadan zehirlenmedilerse. Bu arada cenazeler, bu ölen 3 kişinin, 2 yavrunun ve annelerin cenazeleri memleketleri olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi. Cenaze namazında namazları kılındı ve sonra da toprağa verildi. Allah rahmet eylesin. Otel yetkilisi biz otelimizden eminiz diye de bir açıklama yaptı. Bak 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 dur kardeşim sen otelinden eminsin. O zaman bu çocuklar anneleri nasıl vefat etti? Neden vefat etti? Polis bir incelesin, araştırsın. Bakalım biz de emin olalım. Ondan sonra senin otelinden insanlar şüphe etmekten vazgeçsin. Şimdi çünkü gıda zehirlenmesi değil diyor bilim insanları. E, incelediler cenazeleri, otopsi yapıldı ve gıda zehirlenmesi bulgusu rastlanmadı. Koskoca Cumhuriyet Savcısı buna ikna oluyor da yani cinayet şüphesiyle araştırılsın diye ve intihar şüphesiyle araştırılsın diye bakıyor. İntihar çok çok düşük bir ihtimal. Ailenin toplu olarak intihar etmek istemesi böyle bir şey çok düşük bir ihtimal. Tabii ki savcının işi, polisin işi her ihtimali değerlendirmek. Ancak dış müdahaleyle bir zehirlenme, bir ölüme gidecek bir yol açma, dış müdahaleyle bunları ölüme götürecek bir şekilde acaba kan davalıları mı vardı da geldiler otele bunlara bir zarar vermek istediler bilemeyiz. Şimdi araştırıyor polisler. Otel yetkilisi Orhan Oğlak biz otelimizden eminiz. Bizim kapalı su dışında herhangi bir ikramımız veya satışımız yok. Rutin olarak bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Bunların demek ki birden fazla otelleri var. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler. Biz nerede yemek yiyebiliriz diye. Ortaköy'deki adama nasıl yönlendireyim? Herhangi bir kahvaltı servisimiz yok. Damacana suyumuz, kapalı bardak suyumuz var. Gerekli yerlere söyledik. Olayla ilgili çalışmaların Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. Bu arada bu iki zehirlenen turistlerin, iki kişinin yeni zehirlenen, onların da durumunun şu anda iyi olduğu söyleniyor. Ancak bakın çok önemli bir ayrıntı var. Otel yetkilisi bundan hiç bahsetmedi şimdi bize bu açıklamayı yapıyor ama bu şimdi okuyacağım konudan hiç bahsetmiyor. Hiç bahsetmiyor. Okuyorum. Yapılan incelemeler sonucunda otelde Kocaeli'den gelen bir firma tarafından Salı günü çocukların öldüğü gün ilaçlama yapıldığı öğrenildi. 12 Kasım. Yo, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Yani bu insanlar otelde ilaçlama yaptılarsa ve bu ilaçlamayı yapanlar acaba bir hata mı yaptılar? Acaba çok zararlı bir ilaç mı kullandılar? Çok yanlış bir ilaç mı kullandılar? İlaçlamayı yapan firma Kocaeli'nden gelmiş arkadaşlar. İlaçlamayı yapan firma Kocaeli'nden gelmiş. Bakıyorum şimdi notlarıma bakıyorum. Kocaeli'den gelen bir firma tarafından Salı günü ilaçlama yapıldığı öğrenildi. Zehirlenme vakalarının gıdadan mı yoksa yapılan ilaçlamadan mı olduğu henüz netlik kazanmazken incelemeler sürüyor. Bu arada AFAD'da
savcılık tarafından görevlendirilmiş. AFAD da olay yerinde. Onlar da inceliyorlar. Odadaki eşyalar hem ölen bu 3 kişilik, 3 kişi kaybetti ya hayatını, 4 kişilik aileden 3'ü, Almanya'dan gelen. Hem onların eşyaları hem de bu yeni rahatsızlanan 2 turistin eşyaları polis tarafından odalarından alınmış, özel şekilde torbalanmış ve emniyet müdürlüğüne götürülmüş. Orada laboratuvarda incelenecek, incelenecek. Ve, oradan belki bir, bulguya rastlanabilir düşüncesiyle arkadaşlar. Şimdi bu o zaman midye ve kumpir, aklandı. Şimdi zaten arkadaşlar bu, Ortaköy'de, o restoranlarda ve dışarıdaki o satıcılarda kumpir, tezgâhları var dışarıda, midye, satanlar var. Her gün orada binlerce, belki de on binlerce insan geliyor, geçiyor ve oradan yemek yiyor. Zehirlenme olsa, ölüm olsa binlerce insan da ölürdü o kumpircilerden, her gün midyecilerden yemek yiyen. Bu da bir mantık yürütünce insan bunu da düşünüyor yani. Orada kumpirciyi, midyeciyi suçlamak en kolayı. Zaten onlar aklandılar. Cumhuriyet Savcısı dış müdahaleyle bunların hayatı tehlikeye girdi ve hayatlarını kaybettiler. Cinayet ya da intihar şüphesi üzerinde durun diye polise talimat verdi. Evet, şimdi bu arada otelin güvenlik kameraları da toplanmış. Güvenlik kameralarındaki bütün görüntüler de polis tarafından toplanmış ve inceleniyor. Güvenlik kameralarında da otele girenler, çıkanlar, gece saat, erken saatte hepsi inceleniyor arkadaşlar. Ortaköy'deki restoranlar mühürlenmiş ama onların masum olduğu ortaya çıktı. Onların restoranlarını da şimdi otelde böcek ilaçlaması eğer lisanssız bir ürünle ilaçlama yapıldıysa ucuz olsun diye bazı merdiven altı ilaçlama firmaları var. Böcek iş yerinizde mesela böcek ilaçlaması yaptırmak istiyorsunuz. İş yerinizde hamam böceği görüldü. Çağırıyorsunuz. Bir böcek, internette bir sürü telefon var. Kimin SEO'su daha iyiyse, SEO dediğim yani SEO çalışması, bilgisayarda, Google'da arama motorunda öne çıkma çalışması. Onlar çok iyi bir firma olmadığı halde öne çıkartabiliyor kendini. Sırf çok büyük para kazanabilmek için. Öne çıkarttığı zaman ilaçlama firması siz en öndekileri, en üsttekileri arayıp konuşuyorsunuz, çağırıyorsunuz, ilaçlama için fiyat teklifi alıyorsunuz. Onlar böyle bir üçkağıtçı firmalar var ve düşük fiyat teklifi veriyorlar. Daha düşük çünkü kendileri ilaçlarını çok ucuza getiriyorlar. Kullandıkları en kalitesiz ama insan sağlığına, doğaya en zararlı ilaçlar. Ben bu firma için söylemiyorum asla, asla. Konu meclisten dışarı. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Polis inceliyor, bu konuyu polis araştırıyor. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bir gazeteci olarak daha önce tanık olduğum bir olaydan bahsediyorum şu anda. Ve o SEO çalışmasıyla önde gördüğünüz firmayı arıyorsunuz. Önde olduğu için onu arıyorsunuz. Önce gözünüze çarpan. Ve orada parlak şeyler yazıyorlar. Fiyat uygun filan diye. Ve aradığınızda anlaşıyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı. Geliyor ve ilaçlayıp gidiyor. Ancak kullandıkları ilaçların lisanssız olduğu, insan sağlığına zararlı olduğunu olmadığını siz bilemezsiniz. Çok titiz bir insan değilseniz bunun farkına varamazsınız. Ancak çok titiz olacaksınız. Kullandıkları ilaçların hakkındaki belgeleri isteyeceksiniz. Üzerlerindeki yazıları okuyacaksınız. Bu firmanın daha önce yaptığı işleri öğrenmek isteyeceksiniz filan, araştıracaksınız, telefon açacaksınız, gerekirse sorgulayacaksınız filan. Yani kimse de böyle bir şey yapmaz. Dolayısıyla ilaçlama firmasından mı kaynaklanan bir hata var? Olmayabilir de tabii asla, asla. Ben gazeteci olarak burada sorguluyorum. Öyle miydi, böyle miydi, bu işin nedeni neydi? Bu otelde kalan insanların zarar görmesi, zehirlenmesi otelden mi oluştu şeklinde. Mesela faraza, işte otelde bir şofbenle odalara su verme, sıcak su verme
gibi bir şey var mıydı? Şofbende mi bir kaçak vardı, bir gaz kaçağı vardı gibi. İnsanın otelde başka türlü insanlar işte o damacana suyda bakteri mi birikti de o mu zehirledi insanları? Fakat o damacana sudan zehirlenmiş olsaydı gıda zehirlenmesinde ortaya çıkmaz mıydı ya? Yani o ön otopsi raporunda ortaya çıkmaz mıydı? Arkadaşlar, sizce neden? Sizce neden? eee, Sizce neden? Hastanenin bir ihmali var mı diyor. Gezersen bilirsin. Hastanenin ihmali elbette var. Sadece bu gelen çocuklara, hastaneye başvuran çocuklara ve annelerine birer serum takılmış, sonra kendileri taburcu edilmişler. Demişler ki siz yurt dışından geldiniz, hastaneden söylenen hava değişikliklerinde bu tip şeyler olabilir demişler kendilerine. Normal demişler ve bunu da söyleyen rahmetli ölen annenin, çocukların annesinin babası Bolvadinli, Afyonkarahisarlı, orada toprağa verildiler. Hastane ihmali %99,5. Eğer bu gerçekse, Space 34 televizyona neden çıkmıyorsun diyor. Şu anda görüşmeler var. Bazı projelerle ilgili henüz kesinleşen bir şey yok. Olduğu zaman zaten buradan size açıklayacağım arkadaşlar. Sülgün merhaba diyor, selam veriyor. Selamlar. Evet, yani zehirlenme mikrobiyolojik olmayabilir. Yani gıdadan olmayabilir. Olmadığı da zaten ortaya çıktı. Ama kimyasal olabilir. Kimyasal olmadığını kimse söylemedi. Kimyasal olmadığını hiç şimdiye kadar kimse söylemedi. Bu konuda çünkü bir araştırma, inceleme, otopside bu konuya bakılmadı. Kimyasal zehirlenme söz konusu olabilir ya da başka bir neden arkadaşlar. Neden olduğunu şu anda polis Cinayet Büro'da araştırıyor. Arkadaşlar Asayiş Şube Cinayet Bürosu da araştırıyor. Zaten savcı bu konuda son derece titiz çalışıyor. Çünkü Allah korusun herkesin başına gelebilir. Gidip bir otelde kalmak mecburiyetine kalan herkesin başına gelebilir. Allah korusun. Nedir bunun sebebi? Bunun ortaya çıkarılması lazım. Cinayet Savcılık Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ve Cinayet Büro'ya cinayet ve intihar incelemesi talimatı verdi. Cinayet ve intihar incelemesi talimatı verdi. Bu 2 yavru ve anneleri de yani 27 yaşında ya. O da daha genç kadın, 27 yaşında. Çocukların bir tanesi 3 yaşında dostlar. Bir tanesi 6 yaşında. Düşünsenize bunlar Almanya'da yaşayan bir aile. Vatanımıza geliyoruz diye sevinçle 9 Kasım'da Türkiye'ye giriyorlar. 11 Kasım'da yemek yemeye Ortaköy'e gidiyorlar. Ondan sonra da fenalaşıyorlar otele geldikten sonra da. Otele geldikten sonra da ertesi sabahta taş kesilmiş çocuklar yatakta yerde. Anneleri fenalaşmış. Yediklerinden zannedildi. Ortaköy'deki gıdalardan zannedildi ama öyle olmadığı ortaya çıktı. O halde o otelde bir şey var. Otelde çocukların başına bir şey geldi. Ya dışarıdan birisi geldi bunları zehirledi bir şekilde. Bir gazla bir şeyle bilemiyoruz. Ailenin düşmanı mı vardı? Ama bunlar Afyonlu. Afyon'da öyle kan davası falan olmaz ki ya. Afyonkarahisar'da. Olmaz ya. Olmaz. Hadi Doğu Anadolu olsa, Güneydoğu Anadolu olsa tamam. Olmaz ki ya. Bilemeyiz tabii. Hiçbir şeyin iç yüzünü bilemeyiz. Savcılık demiş ki polise intihar şüphesine de bakın demiş. Allah Allah. Tabii sayın savcı her şeyden şüphelenmekte haklı. Ama bir aile niye intihar etmeye karar versin ki? Dostlar yani çok gizemli bir konu. Çok gizemli bir şey. Eee, Yani Güllü'nün ölümü zaten kafamızı allak bullak etti. Hala ortaya çıkarılabilmiş değil sırrı. Şarkıcı Güllü'nün neden vefat ettiği, oradan nasıl düştüğü hala soru işareti. Şimdi bir de bu otelde kalan bu ailenin başına gelenler Allah rahmet eylesin. Yattıkları yer cennet olsun inşallah. O evlatların ne günahı var ya.
3 yaşında, 6 yaşında düşünsenize hepimiz anneyiz, babayız. Geliyorsunuz büyük bir sevinçle ana vatanınıza. Burada tatil yapacaksınız, gezeceksiniz. Sonra memleketinize gideceksiniz ama memleketlerine cenazeleri gitti. Sonra da bayramda Almanya'ya döneceklerdi. Almanya'da yaşıyorlar çünkü ama olmadı, olmadı. Dostlar, çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bu konuda yayın yapmaya ve araştırmaya devam edeceğim. Sizler de bir şey duyarsanız lütfen bana yazın, yorumlarda, yazın, okuyayım, olur mu? Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.